Merhaba terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet arkadaşlar 2025 burç yorumlarıyla karşınızdayım. Öncelikle gerçekten çok heyecanlı, dolu dolu bir yıl var. Kimi zaman zorluk getirecek, kimi zaman kolaylık, kimi zaman işbirliği, kimi zaman yükselme, kimi zaman yatırım fırsatlarıyla gelecek. Gerçekten dolu dolu bir yıl geçireceğiz diyebilirim. Öncelikle müjdem var. 12 Ocak itibariyle artık yükselen burcunuzda gezen Güney Ay düğümü sizden bir çıkacak. Nereye geçecek? 12. eve. Kader yine hala arkanızdan iş çeviren, arkanızdan konuşan insanları yok etmeyecek ama artık oklar sizin üzerinizden çevrilecek, gücünüzü tekrar elinize alacaksınız. 1,5 yıldır zorlandığınız konular artık mükafatlandırılacak diyebiliriz sizler için. Diğer taraftan Satürn malum 6. evinizde Balık burcunda ilerliyordu. Neptün de aynı yerdeydi. Şimdi artık onlar da burç değiştirecek. Özellikle 31 Mart'ta Neptün Koç burcuna geçiş yapacak. Diğer taraftan Mayıs ayında da Satürn Koç burcuna geçiş yapacak. Öncelikle hayatınızda biri var ise hayatınızdaki kişinin hayalleri ve mücadelesi doğrultusunda hayat gerçekten çok çok ilerliyor olacak. Eğer problemli giden bir ilişkiniz ya da ortaklığınız varsa burada keskin bir bitiş söz konusu olabilir. Hayır problemimiz yoktu diyorsanız da bu evlilikte alacağınız büyük ödüller var ve bunun farkına varın diyor harita sizler için. Eğer gerçekten ilişkiniz bitme noktasına geldiyse bu bir kopuş arkadaşlar. Buradan da geri dönüşü olmayacak şekilde bir kopuş yine söz konusu olabilir. Ama diğer taraftan bakacak olursak karşınızda çok heyecanlı, gerçekten bu zamana kadar mücadele vermiş, bu kadar sizi ve kendini bir şekilde bir noktaya getirmeye çalışan, çırpınan bir insan var ve artık güçleniyor. Gerçekten bir noktaya geliyor. Belki iş kuruyor, belki eviniz, yuvanız, aileniz için çok büyük bir başarıya imza atmak üzere ama mücadele etmek zorunda aynı zamanda. Eee, Ciddi anlamda bir ilerleyiş söz konusu ve sizden de kader aslında ona destek olmanızı bekliyor. Onun enerjisine kapılıp bütün mücadelenizle arkasında durmanızı istiyor şeklinde düşünebiliriz. Bunun dışında tabii ki Jüpiter hala İkizler Burcu'nda seyahat ediyor. Sosyal medya alanınız, e-ticaret alanınız, yurt dışı bağlantılı işleriniz bu konularda da destek vermeye devam edecek ki Uranüs de İkizler Burcu'na geçtiğinde yani 7 Temmuz ve devamındaki süreçte bu alanlarınız inanılmaz derecede yükselecek. Öncelikle bekar terazi burçları için çok anlamlı, gerçekten hayatınızı kökten değiştirecek bir aşka hazır mısınız diyorum. Çünkü tam hayal ettiğim insan diyeceğiniz bir kişi geliyor ve bu sizi alıp yurt dışına götürebilir. Bu sizi hayalini kurduğunuz bir ortama ya da bir işe götürebilir. Yani sadece bir evlilik ya da bir ortaklık değil, uzun vadede kalıcı kök salabileceğiniz bir ilişkin içerisine giriyorsunuz diyebilirim. Yine yurt dışı bağlantılı işlerinizde çok nasıl diyeyim ani beklenmedik şöhretler gelebilir arkadaşlar. Eee, Oradaki ikizler vurgusu bilgili ve donanımlı olduğunuz konularda iletişime geçtiğiniz her konuda fırsatlar yakalayacağınız anlamına geliyor. Daha küçük yaşlarda yani 20-25 arası eee, bir danışanımızsanız, izleyicimizseniz o zaman diyebilirim ki sizler için yurt dışında çok önemli bir fırsat var. Sosyal medya alanında bir fırsat var. Okumak için ya da çalışmak için yurt dışına çıkmak bu dönemde sizin için en hayırlısı, en pozitif alan. Çünkü kendinizi orada çok donanımlı şekilde ileriye taşıyacak, büyük işler başaracak bir konumda ve durumda olabilirsiniz de diyebilirim arkadaşlar. Aşk ve evlilik konularında gerçekten güçlü insanlarla bağlantıya girmek, güçlü bir arkadaşlık, dostluk, sevgiliye dönüşmesi yine söz konusu olabilir. Bir arkadaşlığın yani yıllardır arkadaşız dediğiniz biriyle bir bakmışsınız ki evlilik planları yapıyorsunuz diyebilirim. Ya da tabii ki tam tersi etki. Çünkü burada köklü bir değişim var. Problemli ve sorunlu giden bir evliliğimizin bir anda bitmek zorunda kalması.
hayal kırıklıkları, karşı tarafın çekip gitmesi, hatta size hiçbir şey söylemeden çekip gitme ihtimali de var. Çünkü yoruldu, yıprandı, artık her ikiniz de bu ilişki için bir şey katmıyorsunuz ve siz bırakamadığınız için karşı taraf çekip gitmek zorunda kalıyor gibi de bir vurgu var. İlk etap için belki size çok bu zor gelse de iyi ki gitmiş, iyi ki hayatımdan ayrılmış, kendimi buldum, kendime geldim, karşıma çıkabilecek daha birçok olasılık için fırsat yaratıyor bu şeklinde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ilerlemek zorundasınız. Hayatta mutlu olmak zorundasınız ve bu mutluluğu getirecek, eğer karşınızdaki insan size mutluluk vermiyorsa o zaman başka kişi tarafından bu mutluluk gelecek ve yerinin boşalması gerekiyor şeklinde de düşünebilirsiniz. Jüpiter Yengeç burcuna geçtiğinde ise artık kariyerde parlayacağınız bir zaman dilimindesiniz diyebilirim arkadaşlar. Yani ün, şöhret kapılarınız çalıyor olabilir. Bunun altını çiziyorum çünkü şöhret geliyorsa Plüto ile gelecek. Yani çok güçlü bir destekle gelecek. Jüpiter'in 10. evinizde olması parlamanıza izin verecek şeklinde düşünebiliriz burayı. Tabii ki aşk konusunda, evlilik konusunda göz önünde olacağınız, parlayacağınız bir dönem de olabilir arkadaşlar. Çünkü 10. ev sadece kariyer alanı değildir. Toplumun bizi gördüğü yerdir. Yengeç burcunda bu evlilik konusuyla işte sizin evliliğiniz gündem olabilir, çok konuşulabilir. Gerçekten bu dönemin gündemini yaşayan sizler olabilirsiniz. Çok konuşulan kişi sizler olabilirsiniz. Evliliğiniz ve ortaklığınız konusundaki bu değişim toplum tarafından da fazlaca duyulacak, hissedilecek diyebiliriz. İş konusunda parladığınızda manşet olma ihtimaliniz var. Yani manşetler çarşaf çarşaf sizi konuşuyor olabilir arkadaşlar. Tabii ki hepimizin haritalarında bu kadar ün, şöhret abartmayın diyor olabilirsiniz ama siz de kendi çapınızda olacaksınız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ün, şöhret ve zenginlik herkesin kendi kabiliyeti ve kendi haritasına göre bellidir. Siz mahallenizde ünlenebilirsiniz, yaptığınız sektörde ünlenebilirsiniz, bulunduğunuz şehirde ünlenebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Herkesin kendi şöhreti kendine göredir. Bunu asla unutmayın. Tabii ki Jüpiter Yengeç burcundan geçerken gerçekten iş bulmak daha kolaylaşacak. Bulunduğunuz işte yükselmeniz çok kolaylaşacak. Atama terfi gibi bir konunuz varsa bunlar konusunda fırsatlar kapınızı çalacak. Belki de eee Uranüs'ün de İkizler Burcu'nda geçmiş olması işte bir eğitim alıp hızlıca bunu işe çevirmek gibi bir konuya da işaret ediyor olabilir arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. 2025 size sağlık, mutluluk, huzur ve şans getirsin arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.